Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugün biraz hem Amerika'yı hem de Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir konudan bahsedeceğim ama can sıkıcı bir konu olacak bu. Normalde videolarıma Amerika base konular seçiyorum. Burada yaşadığım için hem de ilgilendiğim konular Amerika base olduğu için. Fakat bu bahsedeceğimiz konuda hem Amerika'dan hem de Türkiye'nin ortak bazı ne yazık ki benzerlikleri var. Bundan bahsediyor olacağız. Son günlerde Türkiye'deki okullardan gelen kötü haberler hepimizi derinden sarsıyor. Şanlıurfa, Siverek ve Kahramanmaraş'taki ard arda yaşanan okul saldırıları ki 9 ölü şu anki 5 Nisan 2 gibi çekiyorum bu videoyu. Şu ana kadar 9 ölü, onlarca yaralı ve birçoğumuzun müferit vakalar olarak ya da kötü bir tesadüf olarak görmek istediği konular bunlar. Ama belki de değiller. Bu açıdan bakacağız biraz. Belki de bu olaylar yaklaşmakta olan çok daha büyük bir fırtınanın habercisiydi. Hatta uzun zamandır habercisiydi belki de. Peki ya size Türkiye'deki okul şiddetinin aramızdaki okyanuslara ve tamamen farklı silahlara erişim yasalarına rağmen adım adım şu an yaşadığım Amerika'nın ölümcül trendlerini de takip ettiğini söylesem ve farkında olmadan kullandığımız dille, medya kullanımıyla ve sosyal medya alışkanlıklarımızla gençlerimizi Amerikan tarzı bir şiddet sarmalına mı itiyoruz? Ya da başka sebepler neler? Gelin bu korkutan gidişatın detaylarına birlikte bakalım ve bu videoda da istemediğimiz benzerlikleri göreceğiz. Türkiye'ye özgü tehlike sinyallerini okuyacağız ve uzman görüşleri ışığındaki ben linkleri de bu videonun açıklama kısmına bırakacağım hangi linki kullandığımla ilgili. Bu gidişatı nasıl okuyabiliriz? Gelin biraz ondan bahsedelim. Konu okul şiddeti tabii ki ve bölüm olarak korkutan karşılaştırmayı yapalım istiyorum. Konu okul şiddeti ve Amerika olunca akla ilk gelen fark elbette silahlara erişim konusu olacak. Amerika ve okul saldırılarının sıklığı ve kanlı sonuçlar açısından da dünyada maalesef benzersiz bir konumda ve bu konu hakkında da bir sürü önlem almaya çalışıyorlar. Amerika'da tıpkı Siverek'teki gibi 14 yaşındaki öğrenci kendi sesine tüfekle daldı ve 2 öğrenci, 2 öğretmen hayatını kaybetti. Ve eski okuluna dönen bir genç profil vakası görüyoruz. Bunun en büyük nedeni saldırganların silahlara evlerinden ya da çevrelerinden kolayca ulaşabilme problemi. Bu durum oradaki şiddeti çok daha ölümcül kılıyor haliyle ve daha çok kolay erişebilir kılıyor. Türkiye'de ise yasalar sayesinde bireysel silahlanma bu kadar kolay değil ve bu bizi benzer bir felaketten koruyan bir diğer kalkan, evet, ancak madalyonun diğer yüzü giderek de kararıyor. Evet, bizde okullara otomatik silahlarla genelde giremezsiniz ama uzmanlara göre yöntem farklı olsa da şiddetin dozunun ve altında yatan nedenlerin tehlikeli biçimde benzeştiğine dikkat çekiliyor. Şiddetin türü değişiyor. Ateşli silahların yerini bıçaklar ve kesici aletler alabiliyor ama sonuç aynı ne yazık ki, artan bir şiddet eğilimi. Özellikle son Şanlıurfa Siverek Lise saldırısında 16 yaralı, Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda ise 9 ölüyle bu eğilim rakamlarla da somutlaşıyor. Bu sadece bir his değil, rakamlarla da desteklenen bir gerçek. Biraz resmi rakamlardan bahsetmek gerekirse de resmi veriler suça sürüklenen çocuk sayısının ülke genelinde yılda yaklaşık 186 bin civarında olduğunu gösteriyor. Bu sayı 2024'te 188 bin ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ek olarak istatistiksel verilerin özellikle 15 ve 17 yaş aralığındaki çocuklarda suça sürüklenme oranlarında ciddi bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Cinayet, yaralanma ve tehdit gibi suçlarda belirgin bir yoğunlaşma yaşanıyor. Yani silahlar farklı olsa da niyet ve sonuç o korkutucu Amerikan trendine yaklaşıyor diyebiliriz. Saldırıların arkasındaki nedenlere bakmak gerekirse de benzerlikler ürkütücü. Amerika'daki saldırganların en önemli motivasyonları arasında zorbalık, intikam ve tanınma isteği yer alıyor. Ve ne yazık ki bu motivasyonlar da Türkiye'deki gençler için giderek daha geçerli hale geliyor. Peki bu tarz motivasyonlarının nedeni ne? Gençler Amerika'da da Türkiye'de de bu kadar yıkıcı eylemlere iten
ortak zemini görmek lazım. Cevap olarak ergenlik döneminin biyolojisinde saklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü konuyla ilgili uzmanlar ergen beynini frenleri henüz tam takılmamış güçlü bir motora sahip olan bir araba gibi tanımlıyorlar. Prefrontal korteks diye tanımladıkları planlama, dürtü kontrolü ve mantık merkezi 20'li yaşlara kadar gelişimini sürdürüyor ve bu sırada duygusal bölgeler baskın çıkıyor. Yani ani öfke ve risk alma eğilimi artıyor. Bu biyolojik gerçek çevresel faktörlerle de tehlikeli bir benzetmek gerekirse kokteyle dönüşebiliyor. Hem Türkiye'de hem Amerika'da şiddete yönelen gençlerin profillerinde de ortak riskler var. Aile içi şiddet başı çekenlerden biri, akran zorbalığı, sosyal dışlanma ve aidiyet eksikliği, kötü çocuk diye bir şeyin olmadığını, risk altında doğru desteği bulamayan gençler olduğunu kabul etmek gerekiyor önce herhalde. Bir krizde bu beyin en yıkıcı çözümlere yönelebiliyor haliyle ve coğrafyadan bağımsız evrensel bir ergenlik gerçeği diye tanımlayabilirim. Bu evrensel faktörler Türkiye'de kendine özgü ve daha da endişe verici bir zemin bulabiliyor. PISA 2022 raporuna göre de, ki dediğim gibi videonun başında da söyledim, bu linkleri bırakacağım ilgilisi varsa okuması veya araştırması için. Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin %27'si okulda kendini yalnız hissediyor. Bu OECD ortalamasında %22, yani ortalamanın üstünde seyrediyor. %26.6'sı da ayda birkaç kez zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor. OECD'de de bu %20.1, bu da bir hayli ortalamanın üstünde. Sözel zorbalık diye tabir ettiğimiz dalga geçme refleksi de hızla artıyor ve her 4 gençten biri okulda kendini yabancı hissettiği görülüyor bu verilerde. Bu durumun şiddetle doğrudan bağlantısı var ve aidiyet zayıf olan gençlerde şiddet tetikleniyor ve Amerika'daki okul saldırılarının %75'i de zorbalık, intikam motivasyonunu taşıyor. Türkiye'deki yüksek oranlar da tehlikeli potansiyel barındırıyor açıkçası ve ilgili uzmanlar toplumdaki kutuplaşma ve öfke dili de eklenince gençlerin saldırgan iletişimini bu sebebe bağlıyorlar ve yalnız ve öfkeli genç telefonla dijital karanlığa girince de felaket senaryoları orada başlıyor. Günümüzde hepimiz dijital dünyaya bağlı bir şekilde yaşıyoruz. Bu videolarımızı bile bir YouTube platformuna çekiyoruz mesela ve araştırmalar şiddet içerikli medyanın saldırganlığının arttığını gösteriyor. Sosyal öğrenme teorisine göre gençler şiddeti taklit etmeye meyilli, siber zorbalık gerçek hayata taşınıyor, aşağılama ve tehditler fiziksel çatışmalara dönüşebiliyor ve bu toplumsal olaylarda da hemen herkesin başına gelen bu tehditlerden görebiliyoruz, bunları okuyabiliyoruz. Ve Türkiye'de TÜİK verilerine göre de gençler WhatsApp, YouTube ve Instagram kullanıyor çoklukla. Problemli kullanım manipülasyona ve radikalleşmeye yol açabiliyor. Saldırı haberlerinin fail odaklı sunumu ve taklitçi şiddet etkisini körükleyebiliyor ve psikolojideki bulaşma etkisiyle de saldırganı tırnak içinde ünlüleştirecek yenilerini cesaretlendirebiliyor. Bu noktada da Amerika ile çok fazla benzerlik söz konusu. Tüm veriler ışığında da Amerika gibi mi oluyoruz sorusunun cevabı bir uyarı niteliğinde. Henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum kişisel olarak. Fakat süreçten, bir dönemeçten geçtiğimizde ortada, şiddetin yöntemi farklı, kök nedenler ortak. Yalnızlaşma, zorbalık ve aidiyetsizlik, çözüm olarak duvarlar ya da kameralar, yasaklar değil elbette. Bataklığı kurutmak önemli. Sorunun kökenine inip ona çözüm bulmak önemli. Okulları aidiyet alanına çevirmemiz gerektiğini, rehberlik iletişimini güçlendirmemiz gerektiğini, empati programlarına vakit harcamamız gerektiği, özellikle sadece öğrenciler için değil, yöneticilerin ve politikacıların empatiye önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kutuplaşmak bu tarz sorunları daha da körükleyebiliyor. Özellikle ailelerin okulla el ele vermesi gerektiğini, ailelerin süreçten haberdar ve takipçisi olması gerektiğine inanıyorum.
medya failinin parlatılmaması, kurban hikayelerine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse Norveç bunu uygulayan ülkelerden biri ve benzer saldırıların %60 azaldığını okuyabiliyoruz istatistiklerden ve sadece tek bir kişinin meselesi olmaktan çıkıp hepimizin meselesi olması gerekiyor ve bir gencin hayatını değiştirecek her detay elimizde ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Çevrenizdeki okullarda bu tehlikeli trendlerin işaretleri var mı? Ve medyanın, sosyal medyanın kullandığı dilin bu şiddet sarmalını körüklediğine inanıyor musunuz? Ki ben kişisel olarak sadece medya ve sosyal medyanın kullandığı dile bağlı olduğunu düşünmüyorum. Çok kapsamlı bir konu çünkü. Bu konuda ailelere, öğretmenlere ve bizlere düşen görevlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi lütfen yoruma bırakmayı unutmayın. Tarz Amerika ve Türkiye noktasında ortak bulduğunuz konular varsa da bana yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Çok sıkı bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.